Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Ben Murat Tolga Ertürk. Sensei Bora Açıkalı'nın Aikido Okulu Arashi Aikido'nun antrenörlerinden biriyim. Bugünden itibaren Arashi Aikido olarak bir video çalışması başlatıyoruz. Bu video çalışmasının bir vlog yani video günlüğü gibi düzenli olmasını isteriz. Ancak günlük koşturma nedeniyle bu kadar düzenli video paylaşamayabiliriz. Videolarımızda neler paylaşacağız, videolarımızda neler bulacaksınız bunları görmek için lütfen izlemeye devam edin. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Videolarımıza işitme engelli takipçilerimiz için Türkçe ve Türkçe bilmeyen yabancı takipçilerimiz ve yine Türkçe bilmeyen yabancı ve işitme engelli olabilecek takipçilerimiz için de İngilizce altyazı koyacağız. Bu altyazılar video yayınlanır yayınlanmaz konulmamış olabilir. Biraz zaman tanırsanız belli bir süre sonra bu altyazıların da videonun altına eklendiğini göreceksiniz. Öncelikle tabii ki bir Aikido okulu olduğumuzdan bu videoların temel amacı sizlere Aikido'yu tanıtmak olacak. Sizleri Aikido ile tanıştırmak olacak. Bunu yaparken ilk olarak Aikido'yu tanımlamaya çalışacağız. Çünkü özellikle Aikido'nun tanımında ciddi bir sıkıntı var. Yani Aikido deyince çoğu insanın kafasında Aikido'nun ne olduğuyla ilgili net bir şekil, net bir figür canlanmıyor. Bu videoların ilk olarak amacı bu olacak. Aikido'nun mekanikleri nedir, mekanizmaları nedir, Aikido nasıl çalışır? Buraya kadar bahsettiğim şeyler Aikido'nun çok fiziksel boyutu. Bunun dışında Aikido'nun işte tabii ki geleneksel, felsefi, zihinsel boyutları da mevcut. Ancak bunlar anlatmayla çözülecek şeyler değil. Bunları bil fiil gelip Aikido yapıp sizin tanımlamanız. Yani her Aikidocunun kendi tanımını çıkartması lazım. Ancak biz videolarda Aikido nasıl uygulanır? Biz bunu nasıl deneyimliyoruz? Biz bunu nasıl öğretiyoruz? Bunları sizlere anlatmaya çalışacağız. Daha çok amacı bu olacak bu videoların. Bu amaçla ne yapacağız? Tabii ki dojo'da teknik gösterimi içeren videolarımız da olacak. Bunun yanı sıra da işte dojomuzda Aikido çalışmış insanlarla ufak tefek röportajlar yapıp onların Aikido'dan ne anladığıyla ilgili fikirlerini alacağız. Bize çocuklarını getiren velilerimizin yıllarca Aikido'yu izleyerek kendi yaptıkları tanımlamalar da mevcut. Bunlardan da bir miktar sizlere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bunların hepsini birleştirdiğimizde ne olacak? Kafanızda Aikido ile ilgili az da olsa bir fikir oluşacak. Ama demin de dediğim gibi Aikido'nun tam olarak ne olduğunu anlamak için bil fiil Aikido yapmanız gerekecektir. Bunun dışında tabii ki sizlere kendimizi tanıtacağız. Biz neredeyiz, ne yapıyoruz? Takip eden videolarda bunu çok daha detaylı bir şekilde anlatacağız ama ilk olarak şundan bahsedelim. Bizim dojolarımız Ankara'da bulunmakta. Sensei'miz Bora Açıkalın. Şimdilik sadece bunu söyleyeceğim. Çünkü Bora Sensei ile ilgili başlı başına tek başına bir video yapmak, onunla bir röportaj yapmak size Bora Sensei'yi daha iyi tanıtacaktır. Haftanın neredeyse her gün dersimiz var. Ve yaz kış hiç ara vermeden çalışmayı sürdürüyoruz. Tabii şimdi insanlar doğal olarak düşünecek yani neden durup dururken bir Aikido okulu bu tarz bir video yapıyor diye. Yani motivasyonumuz ne? Bunu da anlatmak lazım. Şimdi öncelikle sonuçta orada bir Aikido okulu varsa birilerine bir şey anlatıyorsak daha çok insana ulaşmanın 2018'deki en geçerli yolu işte bu videolar. Yani bugün artık herkes bir toplu iğne bile alacak olsa ne yapıyor? YouTube'a giriyor veya Google'a giriyor ve alacağı toplu iğne ile ilgili bir arama yapıp bununla ilgili video bulmaya çalışıyor. Bizim de madem bir Aikido okulumuz var ve madem Aikido öğretiyoruz, zaten böyle bir motivasyonumuz var ve böyle bir misyon üstlenmişiz. İşte buna da aslında bir yelpazeye bir tane yaprak daha açıyoruz ki daha çok insanla buluşup bu deneyimleri paylaşabilelim. Bunun dışında tabi burada şöyle bir şey var. Aikido, işte resim, müzik,
edebiyat, yani herhangi bir uğraş, isterseniz origami ya da yemek yapmak. Bunlar şu veya bu şekilde öğrenilir. Ancak burada sizi bu yola, bu uğraşa bağlayan aslında sizin birlikte çalıştığınız insanlardır. Özellikle Aikido için veya başka savaş sanatları için. Yani teknik öyle ya da böyle öğrenilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak burada asıl önemli olan hoca-öğrenci ilişkisidir. Hocanın üslubu öğrencinin üslubuna uyuyor mu? Ya da o dojanın üyelerinin üslubu, o dojoların üyelerinin hayat görüşü sizin hayat görüşünüze uyuyor mu? Bunlar çok önemli. Çünkü kendinize ait hissetmediğiniz bir yerde kesinlikle bu tarz uğraşları çalışacak bir altyapı bulamazsınız. Bu yani çok kolay değil. Zaten buna çok fazla emek veriyorsunuz. Bir de sevmediğiniz bir yere gidip orada çalışmanız mümkün değil. Bu videoların bir amacı da size şunu göstermek. Burada da böyle bir üslup var. Burada da böyle bir insan var. Burada da böyle bir grup oluşmuş. Bunlar size uyar mı uymaz mı? Bu tamamen sizinle ilgili bir durum. Ancak işte size bir opsiyon sunuyoruz aslında. Yani amacımız bu. Size uyabilecek bir üslubu daha aslında sunuyoruz ki siz buna denk gelirseniz, bakın bu insanlar benim kafama uyan insanlar, ben bu insanlarla tanışmak istiyorum diyebilin. Şu an çok fazla Aikido dojosu var Türkiye'de. Çok fazla derken tabii ki milyonlarca değil. Özellikle büyük şehirlerde Aikido yapmak isteyip de yapamayacağınız bir durum yok. Ancak hangisi iyi, hangisi kötü, nerede başlayayım, nasıl yapayım? Bunu ancak şöyle görüyorsunuz. Dojo'nun kapısından içeri giriyorsunuz ve deneyimliyorsunuz. Bu da hem iyi hem kötü. Yani başlamış oluyorsunuz, çok güzel. Ancak mesela oraya uyum sağlayamazsanız bu da aslında sizi bir nevi Aikido'dan veya herhangi başka bir uğraş neyse ondan uzaklaştırabiliyor. İşte biz size bakın burada da böyle insanlar varı da tanıtmak için size uyacağını umarak bir video çalışması yapıyoruz. Bunun dışında temel bilgiler vereyim. Videolarımızda daha çok aslında hiç Aikido yapmamış insanların anlayabileceği cümleler kurmaya çalışacağız. Bundan şunu kastediyorum. Bu bizim savaş sanatlarımızda, özellikle Japon savaş sanatlarında çok fazla terminoloji vardır ve bunların çok büyük bir kısmı Japoncadır. Şimdi ben burada bu videoları yaparken Japonca size 5 tane, 10 tane, 20 tane kelime sarf etsem hiç bilmeyen birisi için bu biraz can sıkıcı olabilir. Ama mesela Aikido bilen veya bir Japon savaş sanatı çalışmış bir insan için de mesela bunlar daha çekici olacaktır. Ama sonuç itibariyle şahsi görüşümdür. Videoları daha temel seviyede, daha bu işlerle hiç uğraşmamış insanların da anlayabileceği bir şekilde sunmak bence bu işi daha başarılı bir hale getirir. Bunun dışında katalog bilgi çok fazla kullanmayacağız. Yani katalog bilgi üstünde çok fazla durmayacağız. Tekrar size Wikipedia'da veya Google'da veya internetin herhangi bir yerinde rahatlıkla bulacağınız bilgileri sunmayı tercih etmiyorum. Şahsen ben etmiyorum. Bora Sensei ne der bilmiyorum. İzledikten sonra o da yorumunu yapar. Ona göre bir modifikasyon da yapabiliriz. Ancak böyle olması sizi sıkmayacaktır. Daha gündelik hayatta herhangi biriyle konuşur gibi bu videoları birinin size anlatması tahmin ediyorum sizin için de daha elverişli olacaktır. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Bu videolarla Aikido öğrenemezsiniz. Bunlar size sadece bir fikir verecek. Size Aikido'yu tanıtacak. Ve bu fikirlerden ben Aikido öğrenmek istiyorum gibi bir ışık yakarsanız kendinize ya da zaten Aikido öğrenmek istiyorsanız ve bu videolara rastladıysanız bize ya da sizin evinize en yakın hangi dojo varsa ona gidip bilfiil Aikido çalışmanız gerekecek. Yani mesela ben size burada 100 tane 200 tane teknik çekip koysam ve siz de çok yakın bir arkadaşınızla bunları deneyimlemeye başlasanız yine Aikido öğrenmiş olmuyorsunuz. Çünkü bu Aikido'yu öğrenirken bunun sadece fiziksel bir boyutu yok. Demin de bahsettim. Bunun geleneksel bir boyutu da var. Japon kültüründen gelen. Bunun felsefi bir boyutu da var. Bunun zihinsel bir boyutu da var. Ve bunlardan daha önemlisi Aikido'nun Aikido olması için
çok farklı insanlarla çalışmanız gerekiyor. Yani bir dojo'ya gireceksiniz. O gün dojo'da kaç kişi varsa her biriyle en az bir kere teknik yaptığınızda Aikido öğrenmiş oluyorsunuz aslında. Bunun dışında belli periyotlarda bazı hocalarımızın ve yurt dışından gelen bazı bir takım senseilerin seminerleri oluyor. Ne oluyor? Bu seminerde de kah yurt dışından kah Türkiye çapında Aikido yapan insanlar bir araya geliyorlar. Orada da ne yapıyorsunuz? Aikido'nuzu dojo dışındaki insanlarla paylaşıp pekiştirmiş oluyorsunuz. O nedenle yani bunlar olmadan Aikido öğrenmenizin mümkün olmadığını söyleyeyim. Yani dojo'ya gelip o tatamiye, yani bizim minderimize terinizi akıtacaksınız ki Aikidocu olabilirsiniz. Aikido yolunda yürüyebilirsiniz. Bu dakikaya kadar beni dinlediyseniz teşekkür ederim. Umarım sabrınızı sınamamışımdır. Bundan sonra da bu videoları düzenli olarak sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Eğer isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımızı paylaşabilirsiniz. Tamamen sizin kişisel inisiyatifinizde olan bir durum. Bizden haberdar olmak için lütfen bizi takip edin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.